Çoğumuz yabancı dil öğrenmenin ne kadar faydalı olduğunu söyleyip duruyoruz. Peki ya bu faydalar nelerdir? Hiç düşündünüz mü? İnsanlar yeni bir dili her türlü sebepten öğrenebilirler. Örneğin yurt dışında çalışmak, eğitim görmek, yurt dışına taşınmak veya sadece dili sevdikleri için çalışabilirler. Ama bunların hepsinin ortak bir noktası var. Motivasyonları ne olursa olsun bu tür öğrenciler, bu tür insanlar yeni bir dil öğreniminin hayatlarını ne kadar zenginleştirdiğini fark ederler ve bunu dile getirirler. Peki ya dil öğrenmek bize nasıl fayda sağlar? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Çok sayıda çalışma yeni bir dil öğreniminin beyninizde nasıl bir fark yaratabileceğini incelemiştir. Dil öğrenimini ve dil öğreniminin akademik performans üzerindeki etkisini inceleyen 20 çalışmanın analizinde çalışmaların çoğunluğu ikinci bir dil öğrenen öğrencilerin ikinci bir dil öğrenmeyen öğrencilere göre akademik konularda daha başarılı olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca başka bir dil öğrenmek öğrencilerin okuryazarlığını da artırdığından dolayı matematik ve fen gibi temel derslerinde daha başarılı olmalarını sağlar. Dil öğreniminin bir diğer faydası ise hafızanızı güçlendirmesi. Dilin tamamıyla ezber olduğuna katılmıyorum ancak tabii ki belli başlı şeylerin ezberlenmesi gerekiyor. Ve bu da zamanla sizin hatırlama yeteneğinizi geliştiriyor. Böylelikle hafızanız güçleniyor. Ve bu nedenle düzenli bir şekilde ikinci veya üçüncü dilini kullanan insanların hafızalarının daha kuvvetli olmasının şaşırtıcı olmadığını bize gösterir. Ve bu arada bu araştırmada yer alan insanlar doğuştan olarak iki dilli değiller. Bu yüzden dil öğrenimini ister çocukken yapın, ister yetişkinken. Bu sizin hafızanızı her türlü güçlendirecektir. Artık daha anlayışlı bir insan olabilirsiniz. Çünkü dil sizin empati yeteneğinizi kuvvetlendirir. İkinci bir dil, olaylara farklı pencerelerden bakmanızı ve daha iyi anlamanızı sağlar. Buna karşılık iletişim becerilerinizi daha kuvvetli bir şekilde sergilemenize yardımcı olur. Ayrıca aktif bir şekilde konuşma ve dinleme pratikleri yapılması sizin günlük hayatınızdaki iletişim becerilerinizi de kuvvetlendirir. Bir diğer maddemiz ise daha fazla yaratıcılık sağlaması. İkinci bir dili konuşan insanlar veya ikinci bir dili öğrenen insanlar sadece bir dil konuşan insanlara göre problem çözme konusunda daha yaratıcıdırlar. Bu, dil öğrenmede yer alan düşünce süreçlerinin bir ürünü olabilir. Dil öğrenme becerileri, öğrencilerin hayatlarının her alanında yardımcı olacak ve zihinsel yeteneklerini geliştirecektir ve onlara karar verme, problem çözme gibi konularda yardımcı olacak. Hepimiz ana dilimizi kuralsız bir şekilde öğrendik değil mi? Yani biz Türkçe konuşurken okula gitmeden önce sıfatın, zarfın, tümlecin ne olduğunu biliyor muyduk? Hayır. Muhtemelen bilmiyorduk. Fakat ikinci bir dili öğrenmek bunları size öğretebilir. Peki ya nasıl? Daha önce soyut kuralları ve dil yapısını tam olarak açıklayamasanız da ikinci bir dil öğrenirken bu soyut şeylere mecbur isim koymalısınız ki öğrenesiniz. İşte bu noktada ikinci bir dil ana dilimizi güçlendirmemize çok yardımcı oluyor. Sen İngilizce'de sıfat ne demek onu öğrenmek isterken aslında Türkçe'de ne olduğunun farkına varıyorsun. Belki 10 yıldır, belki 15 yıldır, 20 yıldır konuştuğun dilde dil yapısının ne olduğunu bilmiyorsun. Ama ikinci bir dil öğrenirken bunları mecbur bilmek zorundasın. Yoksa o soyut şeyler kafanda nasıl yer edinsin? Edinemez. Kendi diline bir benzerlik kurup bu sıfatmış, bu zarfmış diyebilesin. Ayrıca iki dil arasındaki cümle farklılıkları, yapı farklılıkları, sözcük bilgisi gibi şeylerin farkına daha iyi varırsınız. Tüm bu faktörler konuşma ve kavrama yeteneğinizi geliştirir ki bu da ana dilinizde daha iyi bir konuşmacı olmanıza sebep olur.